Şimdi Joe Biden 5 Temmuz'da şöyle demişti: adaylıktan çekilmek için beni ancak Yüce Tanrı ikna edebilir. Ve 21 Temmuz'da, yani dün, niyetim yarışa devam etmekti ama çekiliyorum. Partim ve ülkem için en doğrusu bu. Yani bırakmadılar be kardeşim dedi. Evet. Mecbur kaldım be kardeşim dedi. Aslında ben bu yarışı devam ettirmek istiyordum. Niyetim de vardı. Ben gayet iyiydim dedi. Kritik cümle, niyetim yarışa devam etmekti. Niyetim yarışa devam etmekti ama işte artık onu kim zorladı, kimler zorladı? Şimdi evet, konuşuyoruz. Partisinin içinde yine Biden'dan rahatsız olan, işte Amerikan kamuoyunda yine rahatsızlık duyanlar vardı. Ya Biden gitsin, çekilsin şeklinde, ama bir de şunu da bence konuşmak lazım. Obama faktörünü de bir devreye sokalım hadi. Obama demişti ki geçtiğimiz günlerde, ABD'nin eski başkanı, Biden'ın şansının giderek azaldığını görüyorum dedi. Tekrar ABD başkanının tekrar aday olmasına yönelik çekincelerini dile getirmişti Obama. Şimdi Obama'nın demokratları uzaktan yöneten gizli el olduğu hep söylenir. Biden'ı aday yapıp seçtiren de Obama olduğu söylenir. O hep diyoruz ya, o el kim? Tabii. Kimin eli o? Acaba Obama'nın eli mi? Biden'ın çekilmesinin arkasında da Obama mı var? Bunu konuşalım. Bir yandan da işte Kamala Harris'i de konuşuyoruz. Biden çünkü Kamala'yı işaret etti. Kamala'ya da destek bir yandan bayağı bir çığ gibi büyüdü. Bir rakam telaffuz edilmişti dünden bu yana kampanyaya. Yeni bir bilgi var o konuda da Fulya. Evet Yunus. İstersen hemen verelim onu. Yeni bilgilere kapalı bir program. Hayır ya, konu yeni bilgilere açık bir program arkadaşlar. Zafer hakikaten manipüle ediyor şu anda. Manipüle etmeyin lütfen. Evet Yunus. Yeni bir bilgi, son dakika olarak Kamala Harris'in artık kampanyası diyelim. 24 saatte dünden bu yana, çünkü saat artık burada öğlen 3, dün de öğlen 3 gibi duyurmuştu bunu. 81 milyon dolar. Of. 24 saatte Kamala Harris'e gelen para 81 milyon dolar. Diyorum yani. Ve bu 36 saat. yeni bir başkanlık kampanyası rekoru. Rekor kırmış durumdalar. Yani korkunç bir para gerçekten. Ben 50 dediğim sırada 50 dediniz hocam siz. 3. sıradaydı. 81 ise vurmuş Wow, geçmiş. 24 saatte Kamala'ya gelen, yani bağış kampanyaya gelen para 81 milyon dolar. Bu ne demek? Yarış aldı mı demek? Alıyor mu demek? Demokrat Parti Kamala'nın adaylığını satın aldı demek. Evet, Wow. ben de hem hocama Tam anlamıyla onu satın soracaktım. aldı yani. Yani tabanda, Demokrat Parti tabanında Kamala'nın adaylığı bir heyecan uyandırdı. Bir heyecan uyandırmış yani. Şimdi bir bilgi daha Fulya. Evet, son dakika bilgisi. Ama son dakika olarak söyleme bak. Hayır, bak Zafer konuyla alınıyor. ilgili adam son Zafer dakika alınıyor veriyor son arkadaşlar dakikada. ya. Bir arada böyle bir İyi Parti diye bir şey söyleyen yok yani. İsmail Dükel de bağışta bulunmuş bu 86 milyon dolar. Kaç ne? Yok Şimdi, abi, sen Kamalacı değilsin, biliyorum. Dün Sen şöyle Trumpçısın. konuşuyorduk. Hani Ben Kamala mı olur diye sorduklarında Evet. %99 Kamala olur demiştim. Şimdi bugün artık iş resmileşme noktasına gidiyor. 1900 delegeyi kazanan başkan adaylığını da kazanıyor Demokrat Parti Kongresi'nde. Şu an dünden itibaren eyaletler birer birer biz Kamala'yı destekliyoruz demeye başladı. Yani Biden'ın delegelerine diyorlar ki biz Kamala'ya vereceğiz. O rakam 1000'in üstüne çıktı. Ve kaynaklara göre yarın akşama kadar, çarşamba akşamına kadar bu rakamın 1900'ü bulacağı ve geçeceği bilgisi de veriliyor. Yani yarın akşam itibariyle çok bir zamanı kalmadı. Bugün yarın, tam anlamıyla bugün yarın Kamala resmen başkan adayı olmak için yeter sayıya da ulaşmak üzere. Yani bütün zaten aday olabilecek diğer ihtimaller Kamala'ya destek açıklamıştı. Rakam olarak da resmen Kamala'nın başkan adayı olmasına çok az bir süre kaldı. Zaten 3 tane şeyden bahsetmiştik hep bu zamana kadar. İyi bilir CNN Türk izleyicileri. Para, medya, siyaset. Joe Biden'ı terk etti demiştik. Dün medya Kamala Harris'i sahiplendi. Siyaset Kamala Harris'i sahiplendi. Parayı da söyledik, 81 milyon dolar. Onlar da sahiplendi. Yani artık tam gaz
arkasına rüzgarı alıp Trump'a karşı bütün bu müesses yerleşik düzen Kamala'yı destekleyecek. Bir O iş günde nasıl artık işler tamam. değişti ya Yunus? Bir günde sil baştan yani şu an her şey gerçekten. Demirel ne demişti? Tamamen sil baştan demiştik. Öyle de oldu. Bir, Yani bir son artık dakikada ben vereyim Trump'ın o zaman. korkması İyi lazım. Parti'de mi bana? Aha. Yok. Hillary Clinton'ın bir tweet'i var ama Tamam. bunu Yunus daha önceden Bakıyorum görmüştü. açıldın Abdülkadir. Artık yurt dışına açıldım. Evet Diyor artık ki- siyaset aman dedi. Evet yani İyi Parti kadar heyecan uyandırmasa da. Şöyle bir şey var. Biraz önceki senin sistemini Abdülkadir Selvi satın aldı moda deyimiyle ve şu anda sözüyle değil ama eylemiyle sana destek veriyor. Vay arkadaşlar Ama en ya. azından bize yönelik bir şey yapıyor. O güzel programın yani Diyor içeriğine ki yönelik. Kamala Harris'i Hillary Clinton uzun zamandır tanıyorum. Bu zeki savcı hüküm giymiş suçlu Donald Trump'a karşı dava açacak ve özgürlüklerimizi de elimizden alacak proje 2025 gündemini oluşturacak. Ama bunu tek başına yapamaz. Bugün bu tarihi kampanyanın bir parçası olun diye çağrı yapıyor. Bir son dakika daha vereyim, üst üste olur mu? Evet. Nancy Pelosi de benzer bir şey paylaşıyor. Diyor ki 2025'te Trump'ı yargılayacak bu savcıyı destekleyin diyor. Belli ki kampanyayı bunun üzerine kuracaklar. Evet. Yunus. Oldu mu? Hükümlü savcı. Yani o ilişkiyi kuracaklar ama Değil mi? burada şöyle bir dikkat etmeleri gereken yer var. Trump'a yönelik davalardan birinden hüküm giydi. Diğerleri acınacak durumda. Yani hiçbiri davadan hani duruşma noktasına gelecek durumda değil şu an. Bir de Cumhuriyetçi Parti seçmeni zaten bu davalara inanmayacağını söylüyordu. Şu an saldırdıkları yer bağımsız seçmenler, kararsız seçmenler. Bakın bu adam hükümlü, bakın bu adam suçlu, bu adam demokrasiye tehdit. Buradan ilerlemeye devam edecekler. Biden da bu işe yaramamıştı. Biden'ın konuştuğumuz sebeplerinden ötürü ama burada Kamala Harris'in çok açık bir zaafı olmadığı için, çok açık bir zayıflığı olmadığı için buradan yine şey noktasına geldik biz. 2020 noktasına. Kardeşim bu adamı istemiyorsanız vereceksiniz. Seve seve gidip Kamala'ya oy vereceksiniz. Tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz noktasına yine döndük. Yani Trump'a vermeyin üzerinden seçim kampanyası kuruyorlar. Bize verin şundan dolayı değil, Trump'a vermeyin şu sebeplerden ötürü. Tamamen bu strateji şu an. Evet. Peki şimdi şu Obama faktörünü konuşalım mı? Yani Biden'a operasyonu çeken Obama mıdır? Obama'nın etkisi nedir? Fakat Obama'nın attığı tweette enteresan bir şey vardı. Mesela Clinton'lar attıkları tweette hem Biden'ın çekilmesini onaylıyorlar hem de Kamala Harris'i desteklediklerini ifade ediyorlardı. Ama Obama'nın attığı tweette Biden'ın çekilmesini onaylıyor ama açık olarak Kamala Harris'e bir destek yoktu. O da ya acaba Michelle Obama mı aday olacak acaba? O değerlendirmelere konu oldu. Bakıyorum şimdi de yani müthiş İngilizcemle sürekli takip ediyorum. Şu ana kadar Obama ailesinden Kamala Harris'le ilgili güçlü bir destek açıklaması gelmedi. Elbette ki belli zaten Biden'ı aday yapan ve seçtiren Obama'ydı. Çekilmesinde de çok etkili olduğu çok net bir şekilde ortada. Ama Harris konusunda niye tereddütlüler? Acaba hala Michelle Obama faktörü akıllarında mı? Ya da Michelle Obama'nın Kamala Harris'in yardımcısı olması gibi bir alternatif mi düşünülüyor? Onu da bilmiyorum. Kesin kaybederler. İki kadın aday oyuncu kasıtlı. İki siyah, iki kadın. Ha, iki siyah, doğru, beyazları. Amerikan sisteminde ilk üniversite bir hocam çok iyi bir Amerikan siyaset hocasıydı. Dedi ki başkanda ne varsa, başkanda ne yoksa başkan yardımcısıyla onu kapatacaksın derdi. Tabii çocuğuz daha yani üniversite 1. sınıftayız Amerika'da. Ama siz de siyasi kültür yüksek bir aileden geliyor. Ama tabii Amerikan siyaseti ayrı. Biz burada Türkiye'de Türk siyasetçilerinin elinde büyüdük. Tamam. Anlat hocam dedik, öğret bize. Dedi ki adam bakın dedi.
Bir adam başkan kuzeyli ise güneyden alacak. İşte örnek veriyor Kennedy, LBG. Bush, Dick Cheney. Biri yaşlıysa biri genç olacak. O zaman çok kadın işi daha yok 2000'lerden önce. Kadın yani mümkün değil. Siyahi mümkün değil. Hatırlayın yani bu WASP derler daha. Tabii WASP der. Geçer. Şimdi ben çok net bir şey söyleyeyim. Çok böyle isimler geçiyor ya abi. Kamala Harris siyahi, Bir beyaz kadın, olur diyorsunuz. Kaliforniyalı. Partinin de sol kanadına yakın. Tam sol diyemem Elizabeth Warren falan gibi ama onlara progresif diyorlar o taraftan. Şimdi kadın, siyahi, Illinois'lu Michelle Obama. Aynı yeri böyle deşiyorsun. Burada başka bir kitle var. Çünkü Amerikan seçimlerinde seçim almak istiyorsan önce ne yapmak lazım biliyor musunuz? Cumhuriyetçiden oy almana gerek yok. Önce kendi seçmenini şeye götürmen lazım. Sandığa götürmen. Kendi seçmenini sandığa götürsen öbür tarafın oyuna ihtiyacın yok. Tüm siyaset için geçerli işte en son. Ama yine bizde kaçtı mesela abi geçen şeyde oy kullanma oranı genel Sonralarda da seçimde? öyle oldu. Ama hep- Senin üzerindeydi. 85. 85 yani bizde 85'lerde tabii. rakip partiden oy alman lazım. Tabii. Amerikan seçimlerinde kendi seçmenini sandığa gitmeyeni götürürsen bir hele doğru eyaletlerde. Bak çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? İzleyicilerimiz için de hani farklı bir bilgi olsun. Tek detaya giremem. Yani kafa ütüler çok ama ben size 13 tane eyalet sayarım. 13 tane. 50 eyalet var ya Amerika'da. 13 eyaletin her birini bir oy farkla ben kazanayım. Diyelim 10 milyon ya seçmen. 5 milyon bir ben alayım, 5 milyon Abdülkadir abi alsın. Hepsinde de böyle bir nüfus olduğunu varsayalım. Ben 13 fark atıyorum değil mi? Hani 50 milyona 13 gibi bir Ya şey oldu. görüyorsun yine kaybettim. Amerika'da bile kaybediyor. Ama Bırak diğer 37 eyalette Abdülkadir abi 10 milyon 5 milyon oy alsın ben 0. Abdülkadir abi bana 100 milyon oy fark atıyor. Bu arada bu rakamlar afaki attığımız rakamlar hani mübalağalı. Ben 13 oy farkla o eyaletlerde aldım başkanım. Hillary 2016'da Clinton'la zaten Trump'ın olmuş. Trump geldiğinde evet değil mi? Niye? 2016 değil. Hillary Tabii. seçimi. 2016. Bush seçimi. Bush Gore seçimi. Al Gore. O yüzden bu anketlerde mesela 47'ler falan filan var ya. Mesela nereden çıktığı, hangi anketin onların altın okumaları önemlidir. Bunu neden söyledim? Şu yüzden söyledim. Kaliforniyalı adamdan bahsediyorlar ya. Olmaz. Güven. Adam Kaliforniyalı. Mesela mi olur? Florida'da şöyle bir kural var. Bak bunlar çok garip şeyler ama hoşuma gidiyor söylemekten. Değişik. Trump mesela Marco Rubio'yu ya da neydi öbür adamın adı valinin DeSantis'i aday DeSantis. yapmasaydı ne oluyordu biliyor musunuz? Birinden birinin Florida'dan şeyini değiştirmesi gerekiyor. İkametini. Ya böyle enteresan kuralları var adamlar. Şimdi şey mi olur O diyorsun? zaman bir Şöyle erkek profil, arayacak. kadın Beyaz olur, erkek, beyaz olur. Midwest ya da doğu tarafında. Doğu. Yani Yunus bir eyaleti kaldı. İsim de vereyim mi size? Bence. He. Bunlar olacak demiyorum ha. Pensilvanya. Bence. Bir, Josh Shapiro. Adam Josh Shapiro'yu koyarsa ama en sevilmeyen adamlardan da biri odur ha. Parti içinde. Pensilvanya valisi. Adamla dalga geçiyorlar. Oldu olacak Cumhuriyetçi Parti'ye gir diye. Bu kadar bunlara yakın oynuyorsun diye. Müthiş oy getirir. İki, Adam Beher 46 yaşında. Kentucky valisi. Kentucky kırmızı eyalettir. Cumhuriyetçi eyalettir. %60'la rekor oyla seçildi. Mesela 3, J.B. Pritzker bu hayat grubunun sahibi ailesi. Ama Gavin Newsom'u getirirsen 2 Kaliforniyalı, 2 sol olmaz. Gretchen Whitmer, kadın Michigan tamam önemli olmaz. Yani şunu söylemek istiyorum. En başta Fulya Hanım da sorduğunda dedim ya seçimi kim alır diye. Vallahi bir şey değil mi? Doğru yerlere oynarsa, Tabii. doğru oy getirecek yerlerden alırsa çünkü Türk siyasetinde sizlerin çok kullandığı tabirle satın almış dedik ya başkanlar. Kamala işi tamam. Şimdi altını doldurup başkan yardımcısıyla falan o işi yürütürsen bu iş Valla 3 ayda ABD'de Ya neler Yunus, olur? Ya görüyor son 10 musun? günde Evet, neler evet. yaşandı? Ya Üç ay 8 uzun bir günde. süre, ha? 8 gün. 8 günde neler oldu? 13 Temmuz Yunus 21 Temmuz. Aksoy'un olduğu bir Amerika'da yani. Yunus evet. Yani, Bazen Abdülkadir Evet, Selvi evet. rol çalıyorsun Yunus Faksoy'dan Evet, böyle evet, son evet. dakikaları Evet, okuyorsun evet, falan ama yani açtın kendini. Ama ben 3 ayda hocam ya ben şu an ne Kamala alır ne Trump kazanır. Tabii. Şimdi bunları İşte ortada. söylemek biraz şey bence ya. Bence erken daha. olur.
Yunus Yani Baksoy 8 senin günde neler yaşadık, 3 ayda Allah bilir neler olacak. Şimdi konuyu beyler Üç ay uyarıyorum. öncesine bakınca Uyarıyorum, zaten konuyu bugün dağıtalım. ne olduğunu Son anladık. dakika yok mu? Konuyu dağıtalım. O zaman Konuyu Zafer'e dağıtmayacaksınız, söz tamam vereceksin mı? o zaman. Obama'nın dışına çıkanı vallahi billahi neyse yani kızacağım bak. Sakın çıkmayın, şimdi tekrar konuyu Obama'ya doğru çekiyorum. Şimdi tekrar okuyorum. Bu arada televizyonlarını yeni açanlar için bir fikir olsun. Şu an Kamala'ya, acayip Kamala'ya da gerçekten yani komşu kızı muamelesi yapıyoruz. Kamala deyip. Kamala'ya kaçtı? 81 milyon dolar kampanyaya bağış gelmiş. Müthiş bir ilgi var. Müthiş paralar akıyor şu an. Kamala'nın şansı yüksek gibi görünse de 3 ayda neler olur biter bunu kestirmek güç. Şimdi Biden demişti ki 5 Temmuz'da adaylıktan çekilmek için beni anca Yüce Tanrı ikna edebilir dedi. Bir 15 gün sonra çekiliyorum açıklamasını yaptı. Ay, arada Covid var değil mi? Bir de Covid var. 2-3 gün önce de Covid olduğunu Covid işte duyurdu. yani Tanrı Covid ilişkisini kurmak mümkün. Tanrı'nın eliyle. yani bir de ama şimdi İkna yöntemi olarak Covid demek ki. ama yani bu arada doğru ya, biz kaç gündür ortada yok diyoruz. Vatandaş yani izleyicilerimiz şey diyor, Biden'ın öldüğünü düşünenler de var ama Covid'den öldü falan diyenler de var ama hafif de semptomları galiba. Benim bildiğim Biden'ın. Yunus atlamaz bunu. Biden eğer Bugün- öldüyse ve Yunus sen Bugün- bunu bilmiyorsan yok canım artık. Şimdi Biden'ın doktorundan biraz önce bir açıklama geldi. Yaşıyor diye. Semptomlarının neredeyse tamamen iyileştiğini söyledi. Yani tamamen değil, neredeyse tamamen iyileştiğini söyledi. Yani yarın da büyük ihtimal izolasyonda kalacak. Çünkü tamamen iyileşti, çıkardık karantinadan demedi doktoru daha bugün. 2 saat, bir saat olmadı ya, geçtiğimiz saat içindeydi işte geldiğinde. Şimdi bugün normalde Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşecekti. Görüşemedi. Yarınki görüşmenin de iptal olduğu söyleniyor. Onunla da görüşemeyecek gibi duruyor yarın. Zaten çarşamba da kongreye gidiyor. Bilmiyorum, herhalde görüşemeyecekler. Ama tamamen izolasyondan salı verilmedi. Bu da şu anlama gelmiyor. Şimdi o Obama konusuna geleceğim Fulya. Son bir iki cümle daha şununla ilgili. Bu Biden'ın dün yaptığı tarihi, yani Amerikan tarihine, dünya tarihine geçen açıklama, yani sadece bir tweet yarım milyar görülmüş neredeyse. Bunun bir de ulaştığı insanları görünce dünyada şu an 24 saattir herkes Veda bunu konuşuyor. mektubu. Veda Yani mektubu tweet. Doğusu da batısı da, yani 51 senelik kamu hizmetine, devlete verilen bu hizmete, halka verilen bu hizmete veda böyle mi olacaktı ya da böyle mi olmalıydı? Bence bir soru işareti. Bence hayır düşündüğümde. Şimdi peki bir video çekemez miydi? O kadar mı kötü Biden? Ya da neden insanlara yüzünü gösterip bu videoyu çekmiyor? Trump'a gel, münazara yapalım, düelloya gel dediğinde çekmişti video, Evet. 20 saniyelik. Hadi gel, günümü güzelleştir dostum. Seninle bir değil 2 tane bir düello yapacağım derken çıkıyordu kameranın karşısına. Niye burada çıkmıyor? Trump'a suikast girişiminden sonra Oval Office'ten seslendi. Orada da çıkmıştı. Yani Covid bu kadar mı kötü etkiledi Biden'ı? Yani hiç mi görünecek hali yok? 6 gündür neden Ama gönülsüz o hani bıraktı adam. gül cemalini göremiyoruz biz bu Alın Biden'ı? canınız cehenneme der gibi bıraktı imzayı da, artık imzası da konuşuluyor. Onun imzası mı değil mi Ama diye. işte Gönülsüz orada yani bıraktı. içinde de şöyle bir isyan var. Benim niyetim devam etmekti diyor adam. Evet. Ya çok uzak değil. Bir hafta önce kükrüyordu Fulya. O videoyu da bulursam hani göndereyim ama diyordu ki bırakmıyorum, yarıştayım, hiçbir yere gitmiyorum. Ya bağıran adam buydu geçen hafta. Şimdi Obama'ya şuradan bağlayacağım ben bu olayı. 27 Haziran'da bu televizyon münazarası olduktan sonra zaten hani yerle bir olmuş moral. Herkes bırak diyor. Televizyona çıkıp ağlayan yorumcular falan oldu. Bunların üzerine Obama bir mesaj yayınladı Twitter'dan yine. Dedi ki kötü münazara geceleri yaşanır. Hani olur böyle şeyler. Ama ben Biden'ın ömrü boyunca Amerikan halkı için çalıştığını biliyorum. Trump'ın da ömrünün bir gün boyunca bile, hani bir gün bile halk için çalışmadığını biliyorum. Biri doğruları söylüyor, biri yalan söylüyor diye destek vermişti. Sonra medya,
ilk kurşunları sıkmaya başlayınca mesela New York Times'taki başyazı. Ülkene hizmet et ve bırak git. Ha bak şu da çok ilginç Fulya. New York Times'ın yazdığı o e-muhtıra. Ben ona e-muhtıra gözüyle bakıyorum. O yazdığı muhtırada ne diyordu? Ülkene bu kadar uzun süre cesur bir şekilde hizmet ettin, asil bir şekilde hizmet ettin. Son hizmetini yap ve bırak git demişti. Bugün Biden'ın yazdığı mektupta da benim niyetim devam etmek olsa da ülkem için en iyi olan hizmeti yapıyorum diye. Aynı cümleler birebir. Sanki oradan alıp yapıştırmış gibi. Bu olaydan sonra dedim ya George Clooney. Ne alaka George Clooney? Evet. Aktör, dünyaca ünlü, tanınıyor. O da şöyle bir yazı yazdı yine New York Times'ta. Yani bu siyasi darbenin merkezi adeta New York Times tarafından gerçekleştirildi. Orada dedi ki Joe seni seviyorum ama bırakma zamanı geldi. Bu yazı çıktıktan sonra şöyle bir haber daha çıktı. Obama ile George Clooney çok iyi arkadaş. Obama, Biden, George Clooney. Hatta bunlar çok uzağa gitmeyelim. Mayıs ayında toplandılar New York'ta bir bağış kampanyası etkinliği düzenlediler ve Joe Biden için para topladılar. O kadar yakınlar. Haber de şu ki, iddia da şu ki Obama'yı arıyor George Clooney. Diyor ki ya ben böyle bir yazı yazacağım. Yazayım mı? Obama da engel olmuyor. Diyor yaz. Yaz diyor. Şimdi Obama'nın ilk burada izin verdiği konuşulmaya başlanmıştı. Bu 25 günlük o işte el çektirilme döneminde. George Clooney'e yazı yaz diyor. Kendi ortalıktan kayboluyor. Hiçbir şekilde Biden'a destek çıkmıyor. Ve en son geçtiğimiz hafta çıkan haberlere göre Obama şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Biden'ın seçimi kazanma ihtimali yok. Zaten bu da artık hani en azından şahsi olarak düşüneceğim benim oydu geçen hafta. Tamam buradan dönmez bu maç. Yani Obama'nın bu haberi ismen çıkıyorsa bu maç buradan dönmez. Çünkü Obama çıkıp yalanlamadı. Biden benim dostumdur. O kadar uzun süre çalıştık. Hala desteğim onun arkasındadır demedi. Demedi, evet. Ondan dolayı burada Demokrat Parti'nin içinde eli çok uzun, hala dinlenen, karizmatik bir lider. Hatta Trump ve Cumhuriyetçiler şöyle dalga geçer. Bu Obama'nın 3. dönemiydi, Obama 4. dönemine hazırlanıyor diye dalga da geçiyorlardı. Hani şakayla karışık, ciddi de bir şekilde. Aha. Ondan dolayı deniyor ki hani bu Tanrı'dan beklediği mesaj acaba Obama'dan mı geldi Obama'dan. bir telefonla?